Ben Ümit Doğan. Burası Trabzon ilinin Araklı ilçesinin Yalıboyu Samayır mahallesi. Hayvancılık yapıyoruz biz burada. Yazın Gümüşhane'nin yaylalarına gidiyoruz, kışın buraya geliyoruz. Sahillere. Tabii bunu da kademeli olarak gerçekleştiriyoruz. İşte yukarıdan aşağıya karlar, soğuklar başladıkça sahile yaklaşıyoruz. Şu anda hayvanlarımızın kuzulama dönemi, büyük bir kısmı kuzuladı. Bu Nisan ayına kadar devam edecek. Burası gördüğünüz yer bizim çadırımız. Bu benim çoban arkadaşım. Kendisi Afganistanlıdır. 5 senedir benimle beraberdir. İyi bir arkadaşımız. Evet. Bu bizim 4 aylık yavrumuz. Karadeniz tüylü köpeği. Adını Cesur koymuşuz. Yabancıya biraz dalıyor. Siz de yabancı gördüğü için size dalıyor şu anda. İki sene sonra nasip olursa sürüyü bu bekleyecek yaylada. Bu da bizim yine Karadeniz'e özgü tüylü köpek cinsinden. Orijinal Karadeniz tüylü köpeği. Şu anda 2 yaşıyla gidiyor. 2 yaşında. Geleceğin iyi köpeklerinden bir tanesi sürü için. Karadeniz köpeklerinin en büyük özelliği soğuktan kaçmamasıdır. Tüylü oldukları için üşümezler. Kangallardan bir üstün özellikleri budur ama kangallar güç olarak daha güçlüdür diyelim. Ama kar yağsa, yağmur yağsa, fırtına yapsa bu koyunun yanından ayrılmaz. Sözsen onu hiçbir yere gitmez, soğuktan üşümez. Şimdi mesela biz kangal köpeğe de baktık. Mesela geçen sene bende vardı. Şimdi kangalların kulaklarını kesiyorlar. Aslında bu sürü köpeği için iyi bir şey değil. O bölgede belki hani bilmiyorum farklı olabilir de bizim burada bende vardı geçen sene. Kulakları kesik olduğu için rüzgarla beraber yağmur kulağına vurduğu zaman kaçıyor. Yani bunu biz bizzat baktık, yaşadık. Geçen seneye kadar bu sene de var. Yine var kangal köpeğim ama diğer sürünün yanında diyelim. Ama bunda kesinlikle öyle bir şey yok. Hani dolu diyoruz, halaz diyoruz. Halaz da yağsa bu sürünün yanından ayrılmaz. Kıvrılır bir kenarda yatar yani soğuğa çok daha fazla dayanıklıdır o açıdan. Bu genç bir hayvanımız. Şu anda 2 yaşına gidiyor. Dediğim gibi bu sene nasip olursa yaylada sürüyü bu bekleyecek yani. Ayıdan olsun, kurttan olsun. Burada az önce çekmiş olduğunuz koyunlar bizim yakın gebe koyunlarımız. Diyelim ki şöyle 1 ay, 1,5 ay içerisinde doğum yapacak olan hayvanlar, gebe hayvanlar. Yukarıda ahırımız var. Orada doğum yapan hayvanları ahıra, dama alıyoruz akşamları. Başka bir mahallede de 2 aydan sonra doğum yapacak ve seneye doğum yapacak olan hayvanlarımız var. Tamamı bunlar aşağı yukarı 350 civarında şu anda. Yazın fazla oluyor tabii. Yazın yaylaya giderken başka
arkadaşların koyunlarını da katıyoruz. Yaklaşık 1000 tanenin üzerinde oluyor ortalama. Biraz. Bizim buranın koyunu çift etmediği için genelde tek kuzu ediyor. Ondan dolayı biraz çoğaltma işine fazla giremiyoruz açıkçası. İşte diyelim ki senede 200'e yakın hayvanımız doğuruyor bizim. İşte bunda 15 tane 10 tane ortalama zayiatımız oluyor kışı boyunca 6 ayda. İşte 180-185 kuzuyla nasip olursa yazbaşı yaylaya çıkmayı düşünüyoruz. Bunun da yarısı erkek oluyor. Kasaba veriyoruz, kurbana veriyoruz. Ondan dolayı bize çoğaltma işi çok fazla olamıyor diğer bölgeler gibi. Bazı bölgelerde mesela farklı cinsler var. İşte 2 kuzu yapıyor, 3 kuzu yapıyor ya da işte 8 ayda bir 2 tane kuzu yapan cinsler var. Ama onlar bizim buralarda randımanlı değil. Burası koyunumuzun ahırı diyelim. Doğuran koyunları buraya koyuyoruz akşamdan. Kuzular küçük olduğu için üşümesin diye. Burada bir bölüm var, ufak bir bölüm. Burası çok küçük kuzulu koyunlar, yeni doğum yapanlar ve ikiz kuzu olanlar. Bunlar ayrı bir bölmeye koyuyoruz. Hani 2 kuzu aynı anda anasını bulsun küçük oldukları için. Biri az, biri çok süt emmesin diye. Eşit bir şekilde olsun diye burası ayrı bir bölümümüz. Ufak bir bölüm burası. İkinci bölüm burası. İşte görmüş olduğunuz gibi kuzularımız, koyunlarımız. Ve şimdi birazdan koyunlar dışarı çıkacak büyük kuzularla beraber, küçük kuzular ahırda kalacak. İyi. Alacak kuzu. Onlar işte kuzularını bırakıp dışarı çıkmıyorlar. Ağaç durup kuzuların yanında durmayı kabul ediyorlar. Bırakayım mı kuzu? Bırakalım mı? Bizlerde hasta var mı? Burası bizim çoban çadırımız. İşte akşamdan işimiz bitince koyuna dama yatağa koyunca burada yatıyoruz arkadaşlar beraber. Burada sobamız var. 2 kişilik yatağımız var. Aydınlatma sistemimiz var. Aydınlatma sistemini güneş enerjisi olarak kullanıyoruz. Gündüz güneşten şarj oluyor. Akşamdan aydınlatma olarak kullanıyoruz. Telefonlarımızı şarj ediyoruz. İşte burada ufak bir akümüz var diyelim. Yaktığımız zaman bu şekilde 3 tane lambamız yanıyor. Hemen dışarıda bir tane güneş panelimiz var.
Ondan da gündüzleri gün ışığından şarj oluyor. Zaman geliyor, kar yağıyor, aşırı soğuk oluyor mesela. O zaman da yapacak bir şey yok. Odunu biraz fazla yakıyoruz mecburen. Köyümüzün muhtarı Osman Saraç. Kendisine buradan sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Yanında görmüş olduğunuz orman ona ait. Üşümeyin. Ne kadar ihtiyacınız varsa kesin yakın diyor. Çok yağmurlu bir havaydı. Odunlarımız dışarıda ıslaktı. Sobayı zar zor yaktık. Diğer kalın odunları sobanın üzerine koyduk ki hani ıslak ya kurusunlar diye. O ara arkadaşla beraber dama gitmiştik hani kuzuları yedirmeye. Geldik ki odunlar burada ısınmış, gördüğünüz burası yandı. Burası yandı, biraz daha yetişemesek çadırımızdan oluyorduk. Montumuz yandı, bir tane pantolonumuz yandı. Ama yine de ucuz atlattık, komple yanması da vardı. Yetiştik yani. Evet, yetiştik. Burada iki cins koyun var. Bir tanesi top kuyruk dediğimiz koyun. Yuvarlak kuyruklu, bizim Trabzon'a özgü, Türkiye'de sadece Trabzon'da olan bir cins. Yani ağırlık olarak bunun da nesli şu anda tükenmek üzere. Yani biraz cüssesi küçük olduğu için, işte kasaba kestiğin zaman bunu kilo gelmediği için ticaret koyunu değil. Bu bir yerde daha böyle heves koyunu, hastalık işi. İkinci bir cinsimiz var, Romanya'dan gelme. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı bize teşvik olarak verdi bana. Onlar da dediğim gibi şu anda artırdık. Yaklaşık 150 taneye yakın oldular. Artırmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kuzuları ayırdık, damda bıraktık. Yedirdik, altlarını kuruladık, yaprak serdik, sularını verdik. Şimdi koyunları otlatmaya gidiyoruz. Fındık bahçelerinde koyunlar otlayacak akşama kadar. Saat 4.30'larda yine gelecekler. Devlet aslında çok güzel şeyleri yapıyor. Yapıyor ama arkasından dönüp de denetleme yok. Ne yapıyor devlet? İlk baştan çok güzel şeyler yaptı. Mesela gençlere yönelik hibe hayvan verdi. Yardım etti maddi olarak. Faizsiz krediler verdi. Şimdi yine hayvan veriyor. Ama bu sefer verdiği hayvanı işte bizim gibi diyelim ki böyle ufak çaplı bunu yapabilecek ihtiyaç olan kişiler değil, daha çok atıyorum mesela adama diyor ki sana 150 tane hayvan vereceğim ama diyor senin diyor işte 150 dönüm tapulu arazin olacak. Ya da işte ne bileyim şu kadar bir tapulu evin ahırın olacak. Zaten 150 dönüm arazisi tapulu olan insanın, evi ahırı olan insanın zaten hayvana ihtiyacı yok. Bunu 150 tane verene kadar 50 tane ver, benim kendi görüşüm. 50 tane ver ama yapabilecek ihtiyacı olanlara ver. İkinci bir şey, devlet verdiğinde arkadan dediğim gibi dönüp de takip etmiyor. Veriyor bana 30 tane koyun. Artık benim insafıma kalmış. Satıyorum, bakıyorum. Misal örnek olarak söylüyorum. Durum bu. Çoban sıkıntısı şu anda çok büyük bir rezillik. Bizim bölgemiz öyle, başka bölgeleri bilmiyorum. Karadeniz bölgesinde büyük bir çoban sıkıntısı var. İnşallah iyi olacak. İyi olmasını umut ediyoruz. Sabrediyoruz, direniyoruz. Ama bu gidişte de çobanlık, hayvancılık aşırı derecede küçülme aşamasında şu anda. Diğer bir yönden de mesela hani korak gitti dediler, bilmem ne dediler, arpadır, ottur, samandır, bunlar çok aşırı pahalandı. Geçen sene 1400 liraya, 1500 liraya aldığımız saman, yani tonu 1400 liraya ben almıştım geçen sene mercimek samanı. Geçen gün samancıyı arıyorum, bu sene bana 2700 lira diyor.
Ot desen aynı, yem zaten yok. 50 kiloluk bir çuval yem oldu 235 lira. 235 lira. Yani bu ne demek oluyor? Ben şu hayvana sadece arpa yemi günlük vereyim desem 235 lira sadece arpa yemi vereceğim. Geçen sene 85 liraydı, 90 liraydı bu. Bu sene 235 lira. Ya işte bugün bunu bırakayım da işte şuraya gideyim, buraya gideyim, ailemle gezmeye gideyim. Böyle bir alternatifimiz çok fazla yok. Evlilik olsa evet ben evliyim. Çoluğum çocuğum var. Ama artık günümüzde çobanlara da kız istemeye gittikleri zaman açıkçası çok fazla sıcak bakmıyorlar. Kız verme taraftarı değiller. Adı üstünde çobana çıkmış ya adımız şimdi. Bundan dolayı sıkıntı yaşayan tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımız var. Şu anda hayvanımıza bakıyoruz, döşünde ziza, kene var mı diye henüz bulamadık. Şimdi ödülünü veriyoruz kaçmadığı için. Islık çoban için çok önemli bir nokta. Ben ıslık edemiyorum kendim. Çobanım ama ıslık edemiyorum. Bu ıslık özelliğini tamamıyla kullanabilen çoban sayısı benim tahminime göre %40, %50 çıkmaz. Mesela koyunu gidip oradan çevirmesine gerek yok. Buradan ıslık ettiği zaman hayvan oradan dönüyor o ıslığı duyunca. O ıslığın hayvana göre anlamları var. Köpekler için de aynı mesela. Böyle uzun uzun hep de sonunda böyle ıslığı vurduğu zaman köpek ateşlenir, köpek cesaret alır. Diyelim ki mesela kurda ya da ayıya gidemiyor köpek, o ıslıktan cesaret alarak gider. Aynı şekilde karşı taraftaki ayı ya da kurt da o ıslıktan ürker, korkar. Geçen sene değil, önceki sene yaylada gece ayı benim bir yetimi aldı. Yetimi aldı gidiyor. Yani silahım olmadığı halde gecenin karanlığında onun peşine o anda gidiyorsun. O anın şoku oluyor insanda. Aslında bu çok ilginç bir şey. Belki bazılarına ilginç gelmeyebilir ama bana göre çok ilginç bir şey. Yani o cesaret akıl işi değil ama dediğim gibi o anın şokuyla onu o şekilde yaşadım. Ve keçi yaydan da aldım. Silahım olmadığı halde baktı bu benden deli, keçiyi bıraktı gitti. Koyunu ormanda yatırmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi, biz bu koyunu fındıklıkta yatırırsak fındığa çok yattığı zaman zarar verir. İşte nasıl zarar verir? Aşırı akbullama olduğu zaman koyun akbulu asitli olduğu için gübresi fındığa fazlası zarar verir. Bu birincisi. İkincisi, gece sabaha kadar o hayvan orada duruyor. İşte boynuzlarında, kafasında kaşınma olduğu zaman fındık ocaklarında kaşıyor, fındığı soyuyor, zarar veriyor, fındık kuruma yapıyor. Fındıklıkta yatırdığımız zamanlarda oluyor. Yani fındıkta yattığımız zaman aynı yerde çok yatırsak 3 akşam, bilemedin 4 akşam yatırıyoruz. Ondan sonra fındığa zarar vermemesi için yerini değiştirmemiz gerekiyor. Ondan dolayı ormanda yatırmayı tercih ediyoruz şu anda. Havalar iyi olduğu zaman kuzuların biraz büyüklerini dışarı atmaya başlıyoruz. Niye atmaya başlıyoruz? Yavaş yavaş otlamayı öğrensinler, gezmeyi öğrensinler, dikene takılıp kalmamayı öğrensinler.
Şimdi hepsini bir anda atarsak tek başımıza bununla baş edemiyoruz. Mesela koyun önünden gidiyor, arkadan kuzu kalıyor. Koyunun önünü bırakamıyoruz. Bahçe oluyor, bir herhangi zarar oluyor. Bir 10-15 gün böyle devam edecek. 15-20 gün sonra tamamı dışarı atacağız. Şimdi akşamüstü ahıra gideceğiz, damın önüne gideceğiz, kuzuları dışarı atacağız. Analarını hep bulacaklar, emecekler. O sırada biz takip edeceğiz. Anasını bulan, bulamayan, emip ememeyen, bazen hayvanların memelerinde sıkıntı oluyor, kuzu aç kalabiliyor. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Bunu diyelim bir gün, 2 gün üst üste kuzu aç kalırsa ondan sonra 3. gün zayiattır o kuzu. Yani artık onu fark edeceksin 3. gün yahut 4. gün. Karnını doyursan da o kuzu bir defa organları iflas eder. Daha mal olmaz yani. Sonu zayiat o kuzunun. Ondan dolayı kuzuyu dışarıda vereceğiz. Hayvanları dama koyacağız. Günümüz böylelikle bitmiş olacak. Ondan sonra çadırımıza geçeceğiz. Sobamızı yakacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Ondan sonra yatacağız. Yani yatacağız derken sabaha kadar artık işimiz bitti değil. Kesinlikle böyle bir şey yok çobanlıkta. Çobanlıkta işim bitti. Kapat kapıyı yat. Böyle bir şey geceli gündüzlü olmak şartıyla kesinlikle yok. Şimdi damda bıraktığımız kuzuların hani akşamdan koyunlar kalabalık ahıra girdiği için altını ıslatmış. Altını kuru yaprak serdik. Yaprak sermemizdeki amaç şu. Birincisi kuzular çamurda o ıslak zeminde yatmasın. Islak zeminde yatarsan ne olur? Kuzuda üşütme olur. Üşüttüğü zaman kuzunun ciğeri de yanabilir, işte farklı hastalıklar da olabilir. Bu zayiatta sonuçlanabilir. Ondan dolayı altını kuruluyoruz. Önlerine az bir ot koyduk. Az koymamızdaki amaç şu. Oradaki kuzular daha küçük olduğu için tamamıyla ot yiyemiyorlar. Sadece az koyuyoruz. Onlarla oynaya yani akşama kadar oynuyorlar, öğreniyorlar bir taraftan. Yani ot yemesini öğreniyorlar. Versene vermem gerisini. Evet arkadaşlar, bunlara bazı bölgelerde çan diyorlar. Bizim bölgemizde zil diyoruz biz. Bunlar tarihi eser, çok eski. Atamızdan dedemizden bize kalma. Çok değerli bizim için. Maddi ve manevi olarak çok büyük değerleri vardır. Senede 3 gün 4 gün bunları takabilmek için saklıyoruz.